Osmanlı fethettiği yerlerdeki kiliseleri camiye çevirdi. En azından hepimizin bildiği hikaye bu. Ama adeta dağın içine oyulmuş gibi duran bu manastıra dokunmadı. Hatta Fatih Sultan Mehmet özel bir fermanla burayı koruma altına aldı. Yavuz Sultan Selim ise manastıra som gümüş şamdanlar hediye etti. Peki Osmanlı 1600 yıllık bu yapıyı neden yüzyıllar boyunca korudu? Yoksa bazı şeyleri yanlış mı biliyoruz? Şimdi içeri giriyoruz ve bu sırrı yerinde anlatıyoruz. Sümela Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde Altındere Vadisi'nde yer alan ve bir dağın adeta içine yerleşmiş olması nedeniyle büyüleyici bir görünümü olan çok önemli bir manastır. Buraya Trabzon şehir merkezinden araçla yolculuk yaklaşık 1 saat sürüyor. Maçka'ya kadar yollar güzel, daha sonra yer yer daralıyor ve virajlı. Özellikle gidiş geliş olan yerlerde dikkatli olmak gerekli. Peki toplu taşımayla nasıl gelinir? Ya Trabzon merkezden buraya gelen turlara binersiniz veya Maçka'ya kadar otobüsle gelip oradan da buraya gelen araçlara binebilirsiniz. Aracınızla manastıra kadar çıkamıyorsunuz. Manastırdan yaklaşık 2-3 kilometre aşağıdaki ücretli otoparka bırakıp buradan servislerle yukarı çıkıyorsunuz. Otopark ücreti 2026 yılı için saatlik 100 lira. Servis ücreti ise gidiş dönüş 90 lira. Öğrenciler için, öğretmenler için, indirimliler için 65 lira. Servisten indikten sonra manastıra ulaşmak için yaklaşık 300 metrelik dik bir patika yürüyüş yolu daha var. Girişler müze kartla yapılıyor. Gelmeden internetten alın. Müze kart Türk vatandaşlarına 200 lira. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz. Telefona uygulamasını indiriyorsunuz, onunla içeri giriyorsunuz. Neden gelmeden alın diyorum? Çünkü eğer tur gruplarının geldiği saatlere denk gelirseniz gişede çok uzun süre beklemeniz gerekebilir. Kartınızı önceden alın, beklemeden geçin. Yabancılara 15 gün geçerli müze kart 165 euro, tek seferlik bilet ise 20 euro. Otopark ve servis ücretleri müze karta dahil değil. Bunu not düşelim. Peki Alp Bey'i yürüyerek çıkamaz mıyız? Çıkarsınız ama çok yorucu olur, baştan söyleyeyim. Ama Karadeniz'in eşsiz doğasını illaki görmek ve daha yakından hissetmek istiyorsanız dönüşte yürüyerek inebilirsiniz. Sümela Manastırı haftanın her günü 9-19 saatleri arasında açık. Ekim'den sonra ise 17'de kapanıyor. Şu an çok kalabalık değil çünkü ilkbahardayız. Yaz aylarında, hafta sonlarında ve bayramlarda gelirseniz hem gişede hem de manastır girişinde çok uzun kuyruklar, hatta zaman zaman izdiham derecesinde kalabalık olabilir. Merdivenler bazı noktalarda bir kişinin çıkıp diğerinin inebileceği kadar dar. Bu nedenle özellikle yaşlı ziyaretçilerin bulunduğu yoğun saatlerde ilerlemek oldukça uzun sürebiliyor. Mümkünse hafta içi ve sabah açılış saatine yakın gelin, yanınıza mutlaka su alın ve spor ayakkabı giyin. Terlikle, sandaletle, hele topuklu ayakkabıyla gelmeyin, çok zorlanırsınız. Peki ne kadar bir süre yeter? Gidiş dönüş yürüyüş derken en az 4-5 saatinizi buraya ayırmanız lazım. Sümela Manastırı Türkiye için çok önemli bir tarihi esere giderken yol böyle güzel. Bu sefer rahatız. Ama şöyle ağaçlar var. Bu ağacın yüksekliği yaklaşık 50-60 metre boyunda, böyle kökleri de var. Yani giderken doğa gene cömertliğini yapıp size çok şey gösteriyor yolda. Manastırın tam adı Panagia Sumela. Panagia her şeyden kutsal demek. Ortodokslar bu sıfatı Hazreti Meryem için kullanıyor. Sümela da Yunanca'da siyah anlamına gelen melas kelimesinden türemiş. Zaten Sümela'nın bulunduğu dağın adı Karadağ. Koyu renkli Meryem Ana diyebiliriz Sümela Manastırı'nın orijinal Türkçe çevirisi için. Şimdi Sümela'ya çıkarken Anadolu'da çok sık gördüğümüz fetihle birlikte kiliselerin camiye çevrilmesi işine bir açıklık getirelim. Trabzon merkezdeki Ayasofya, Fatih ve Yeni Cuma camileri aslında eskiden
kiliseymiş. Peki Osmanlı neden bu kiliseleri camiye çevirmiş? Aslında burada biraz algı hatası var. Çünkü Osmanlı fethettiği yerlerdeki kiliselerin hepsini camiye çevirmedi. Tam aksine bazı simgesel eserler haricindeki tüm kiliseler korundu ve faaliyetlerine asırlarca devam ettiler. Sümela Manastırı da bunun en önemli örneklerinden biri. Ara ara sis gelip gidiyor. Umarız güzel bir şekilde çekip size de gösterebiliriz. Peki Osmanlı hangi kiliseleri camiye dönüştürdü? Sadece siyasi sembol niteliği taşıyan kiliseleri camiye çevirdi. O devrin dünyasında şehir merkezlerindeki o devasa ana kiliseler sadece bir ibadethane değildi. İmparatorluğun gücünün ve siyasi varlığının da bir işaretiydi. Osmanlı'da bir şehri ele geçirdiğinde egemenliğin el değiştirdiğini göstermek için o simgesel yapıları kendi egemenlik sembolüne, yani camiye dönüştürdü. Bu tamamen bir siyasi güç gösterisiydi. Siyasi bir iddia taşımayan kiliseler korunduğu gibi, Sümela gibi, Kızlar Manastırı gibi ya da Vazelon Manastırı gibi manastırlara çok ciddi ayrıcalıklar tanındı. Onları da içeride anlatalım. Şimdi şu merdivenleri çıkacağız. Sonra aynı merdivenleri bir de aşağı ineceğiz. Aslında direkt aşağıdan da manastıra giriş yapabilirlermiş. Ama burası bir nevi kale gibi de olduğundan savunma amacıyla dar merdivenlerle iniş ve çıkış yapmışlar ki manastıra büyük bir ordunun girme ihtimali olmasın diye. O kayaların üstündeki kemerli yapı da su yolu. Dağdaki temiz suyu manastıra taşıyan müthiş bir yapı. Sis de iyice bastırdı. Karadeniz'de böyle aniden bir sis gelebiliyor. Şimdi 70-80 basamak çıkacağız ve bir o kadar da inip Sümela Manastırı'nı size göstereceğiz. Sümela Manastırı çok acayip bir yer, onu söyleyeyim. Önce bir mağara kilisesi olarak yapılmış. Mağara kilisesi olduktan sonra da gittikçe büyümüş. Kocaman bir dağ var. Dağın içine yapılmış bir kent düşünün, büyük bir kent. Bu dağ şu anki güvenlik önlemleriyle çok sağlamlaştırılmış ve taş düşmesini engellemişler. Sümela Manastırı 4. yüzyılda yapıldıktan sonra giderek büyümüş ve Trabzon Rum İmparatorluğu zamanında da bugünkü halini almış. Unutmadan söyleyelim, burası engellilere uygun bir yer değil. Hatta yaşı ilerleyenler, kalp sorunu olanlar da zorlanabilir, çok fazla basamak var. Dışarıdan bakınca tek parça büyük bir yapı gibi görünüyor. Ama öyle değil. O apartman gibi duran büyük yapının arkasında çok sayıda küçük küçük başka yapılar da var. Bu manastır sadece dağ başında dua edilen bir yer değildi elbette. Aynı zamanda felsefe, astronomi ve tıp eğitiminin de verildiği Karadeniz'in o dönemki en büyük akademisiydi de diyebiliriz. Dışarıda da söylemiştik. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'un fethinden sonra manastırlara dokunmadı. Yayınladığı fermanla bu manastırın tüm arazilerini ve inanç özgürlüğünü de devlet güvencesine almış. Sadece Fatih Sultan Mehmet de değil, gelen padişahların her biri Sümela Manastırı'na saygı duymuş, varlığına saygı duymuş ve yapılan ibadetlerin devam etmesini istemiş. Hatta Trabzon'da şehzadelik yapan Yavuz Sultan Selim bir gün hastalanmış ve buradaki rahiplerin ilaçlarıyla iyileştiği için padişah olunca manastıra som gümüş şamdanlar hediye etmiş. Bu manastır bir manastır olarak varlığını Cumhuriyet dönemine kadar sürdürmüş. Birinci Dünya Savaşı'nda bağımsızlık isteyen Pontuslu Rumlar burayı bir karargah olarak kullanmış. Mübadeleden sonra da tamamen terk edilmiş bu manastır. Günümüzde ise bir tadilat geçirmiş. Özellikle yukarıdan kaya parçalarının düşme tehlikesine karşı önlemler alınmış. Çok da güzel olmuş. Şu anda burası Trabzon'un en çok turist çeken alanı olabilir. Yok ya, öyledir, kesin öyledir. Çünkü burası yerli yabancı turist kaynıyor. Muhteşem bir yer. Neresi? Sümela Manastırı. Tatam! Hadi gezelim. Burada önemli bir şey de söyleyeyim.
Çünkü herkes Sümela'ya genelde o fotoğraflarda gördüğünüz dağın yamacına asılmış gibi duran meşhur görüntüsü için geliyor. Ama bu görüntüyü manastırın içine girdikten sonra göremiyorsunuz. Hatta o dışarıdan görünen büyük yapı burada neredeyse hiç belli olmuyor. O görüntüyü görmek istiyorsanız vadinin karşısındaki seyir noktalarından çekmeniz gerekli. Manastır ziyarete açık olsa da kompleksin bütün bölümleri her zaman gezilemiyor. Bakım var, onarım var, restorasyon var. Ama Sümela'nın asıl büyüleyici noktası dışarıdan hiç görünmeyen ve tüm duvarları fresklerle kaplanmış olan kayaya oyulmuş ana kilisesi. Fresk, duvardaki resimler. Yani buraya geldiğinizde manastıra hayran kalmamanız elde değil. Yani şu anda oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Biraz böyle kırılmış gibi ama yani tabii insan eliyle tahribat var, doğal tahribat var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu taşın üstünde bir sıva var. Bu sıvanın üstünde resimler yapılmış o zamanlar. Ama hani ben zannettim biz yaptık bunu. Ama onlar yetinmemiş, onun üstüne bir sıva dağıtmışlar ve yukarıdaki son haline getirmişler. Onları da boyamışlar. Yani daha önce geldim ben buraya. Sümela Manastırı'na geldim. Çok da etkilenmiştim ama bir daha gelmeme rağmen daha çok etkilendim. Bu şu anlama geliyor. Her gördüğünüzde ayrı bir lezzet alacaksınız Sümela Manastırı'ndan. Ya şu tavanı çeker, beni boş ver. Tavanı çek. Tavanı. Ana kilise. İlk yapılan yer burası. Fakat bu kilisenin hikayesi nasıl? Efsaneye göre milattan sonra 4. yüzyılda Atina'da yaşayan Barnabas ve Sofronios adında iki keşiş birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı gece rüyalarında Hazreti Meryem'i görüyor. Hazreti Meryem onlara Karadeniz'in Sarp Dağları'nı işaret ederek burada bir ibadethane kurmalarını söylüyor. Bu iki keşiş birbirlerinden habersiz Trabzon'a geliyorlar ve Trabzon'da karşılaşıyorlar. Diyorlar ki ya ben böyle bir rüya gördüm, ben de böyle bir rüya gördüm. O zaman birlikte arayalım, burası nerede olabilir diye bu noktayı buluyorlar. Bulduktan sonra da bu ana kiliseyi yapıyorlar. Sonrasında da hikaye buradan yürüyor. Yani odalar çıkıyor, işte yemekhaneler yapılıyor. Gittikçe burası kocaman Sümela Manastırı oluyor. Mübadeleden sonra buradan Yunanistan'a göçen Rumlar orada da bir yeni Sümela Manastırı kuruyorlar. Ama orijinal Sümela'nın o büyüleyici ruhu, yapısı, dokusu bu dağlarda kaldı. Böyle bir şeyin yerine herhangi bir şeyi koymak mümkün mü? Mümkün değil. Sis bile çekimler için bizi zorluyor ama buraya çok mistik, büyülü bir hava katıyor. Son olarak da freskler. Freskler bugüne kadar gördüğüm, bu program dahilinde gördüğüm, gezdiğim en iyi freskler. Freskler çok iyi, çok güzel ama yani bunların üstüne de yazı yazmışlar, kazımışlar. Yazık. Buraya her yıl on binlerce turist geliyor ve bu muhteşem tarihi eserlere verdiğimiz zararı görüyor. Biri adını yazmış, öteki başka bir şey yazmış. Bu eserlere verilen en küçük zarara bile ağır yaptırımlar olmalı. Bu adını yazanlar her kimse ülkemizin itibarını zedeliyor. Yani ona göre de bir ceza almalılar bence. Her şeye rağmen hala çok güzeller. Yani bu resimler neyi anlatıyordu? İncil'de geçen hikayeleri okuma yazma bilmeyenlere anlatmak için yapılmış resimlerdi. Tabii alt taraflar, insan boyuna yakın olanlar biraz tahrip etmişiz ama insan boyunu geçenlerde her şey çok net gözükmekte. İki camın arasını bile çok güzel değerlendirmişler. Burada yukarıya bakmaktan başınız dönecek.
Sümela Manastırı. 1600 yıl önce Karadağ'ın Sarp kayalıklarına yerden 300 metre yüksekliğe adeta bir kartal yuvası gibi oyularak inşa edilmiş bir inanç ve kültür mirası. Trabzon'a geldiğinizde kesinlikle görmeniz gereken yerlerden biri. Sümela Manastırı'nı izlediniz. Ama Trabzon'da görülmesi gereken daha birçok yer var. Bu mekanları görmek için Trabzon'u gezdiğimiz Alp Yollar'da Trabzon bölümünü izlemeyi unutmayın. Son olarak kendi fikrinizi yorumlarda belirtin. Sümela Manastırı sizce görmeye değer mi?